Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte görüntüsü muhteşem, lezzeti asla dillerden düşmeyen tatlı tarifimi paylaşacağım. Kesinlikle asla rakibi olmayan bu tatlı tarifimize dilerseniz geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet, tatlımızın iç dokusuna da tarifimizin sonunda hep birlikte bakalım. Evet, şimdi tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, tatlımız için bütün malzemelerim hazır. Malzemelerimin sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Şimdi hamurumu yoğurmakla başlıyorum. 2 tane oda sıcaklığında yumurtamı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Üzüm sirkesi de olur, fark etmez. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. 2 bardak oda sıcaklığında süt ilave ediyorum. Evet, unumu ilave etmeden önce karıştıracağım kabımın içine almış olduğum malzemelerimi. Evet, tamam, yeterli. 6 bardak unum var. Baklavalık. Unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden, unumuzun kalitesinden un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, ben unumun hepsini kullanıyorum. Çünkü hepsini alacak. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim, bilginize. Evet, hamurumu 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi ağzını kapatacağım ve hamurumu yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Biz de bu arada şerbetimizi hazırlayalım. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimizin ılık olması lazım. Evet, tenceremin içinde 3 bardak şekerim var. 1 dilim de limon ilave ettim. Şimdi üzerine de 4 bardak su ilave ediyorum. Bu arada bardak ölçüm 200 mg'dır, bilginize. Evet, şimdi şekerim eriyene kadar 3-5 dakika karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altına orta ateşe getirip şerbetimi 20 dakika kaynatıp kıvam almasını sağlayacağım, bilginize. Şerbetimin kıvamına da sizlerle piştikten sonra paylaşacağım. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi bezeler haline getirelim. Hemen böyle birazcık nişasta alıyorum. Yumurtadan biraz küçük bezeler alıyorum. Evet, bütün hamurumu bezeler haline getirdim. Şimdi böyle nişastaya buluyorum ve kabımın içine alıyorum. Açma işlemime başlayacağım. Evet, açmak için de 3 su bardağı buğday nişastası kullanacağım. Evet, hemen hamurlarımı açmaya başlamadan önce yağ miktarımı da sizlerle paylaşayım. Burada 350 gram eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Birazını hamurlarımın arasında kullanacağım. Kalanını da tatlımın üzerine ilave edeceğim yağımın. Bunu da hemen belirtmiş olayım.
Evet, şimdi açmaya başlayalım. Evet, elimizden geldiği kadar ince açalım hamurumuzu. Evet, böyle açarken hafifçe bastıralım. Ortasına değil, kenarına bastıralım hamurumuzun. Çünkü genelde kenarları kalın olduğu için kenarlarına basıp açarsak her tarafı eşit incelikte olur hamurumuzun. Bunu da belirtmiş olayım. Nişastaya ihtiyaç duymadığınız müddetçe ilave etmeyin. Evet, hamurumu yeterince büyüttüm. Kalan aşamasına da büyük oklavamla açtım. Şimdi dilerseniz şeklimizi verelim. Evet, oklavamın üzerine sarıyorum. Ve böyle iki ucundan tutup içe doğru hamurumu büzüştürüyorum. Ve bu şekilde oklavamdan çıkartıyorum hamurumu. Evet, bakar mısınız? Hiç zorluk çekmeden kendiliğinden açılıyor hamurumuz. Evet, hafifçe diğer elinizle bu şekilde bastırın ki hamurunuz kolaylıkla çıksın oklavanızdan. Evet, şimdi şu şekilde topluyorum her iki ucunu da içe doğru. Evet, böyle birazcık yağ ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum yağımı. Evet, şimdi cevizimden ilave ediyorum orta kısmına. Evet, bu ucunu bu şekilde üzerine katlıyorum. Evet, şimdi bu şekilde tatlımızın şeklini verelim. Evet, şimdi sağ elimizle üste doğru, sol elimizle aşağı doğru iyice kıvıralım tatlımızı. Evet, bu şekilde. Biraz böyle kenarlarından kesiyorum fazlalığını. Ve tepsimin içine alacağım. Evet, şimdi ikinci hamurumuzu da aynı şekilde açalım. Evet, incecik tül gibi açtım hamurumu. Şimdi dilerseniz şeklini verelim. Ve iki elimle bu şekilde içe doğru hamurumu büzüştürüyorum. Evet, hemen tekrardan hamurumuzu çıkartalım oklavamızdan.
Evet, bu şekilde. Evet, hafifçe diğer elimizle bastıralım ki hamurumuz kolaylıkla çıksın. Evet, bakar mısınız? Hamurumuz hiç yırtılmadan kolaylıkla oklavamızdan çıktı. Yine her iki tarafına da böyle içe doğru topluyorum. Ve yine arasına yağımdan ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım. Şimdi cevizimden orta kısmına ilave ediyorum. Ve bir ucunu içe doğru katlıyorum. Evet, şimdi bir ucundan sarıyorum ve son şeklimi veriyorum tatlımı. Evet, bakar mısınız? Hiç zorluk çekmeden tatlımız kendi kendine şekil alıyor. Evet, şimdi uç kısmından biraz kesiyorum çünkü tepsime fazla geliyor. Evet, şimdi tepsimin içine alıyorum tatlımı. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim, bilginize. Evet, tatlımız hazır. Şimdi dilerseniz kalan yağımızı da tatlımızın üzerine ilave edelim. Evet, hemen bunu da belirteyim. Margarinimi erittiğimde üzerindeki o köpüğünü aldım. Çünkü onu almamız çok önemli arkadaşlar. Tatlımız pişerken böyle üzerinde yanıksı bir görünüm oluyor. O da güzel bir görüntü vermiyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Sizler de kesinlikle o beyaz köpüğünü alın. Evet, bu şekilde fırçamla her tarafına gelecek şekilde yağımı dağıtıyorum. Hiçbir yeri kuru kalmasın tatlımızın. Evet, şimdi tatlımızı dilimleyelim. Evet, ben böyle 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Sizler yine de nasıl seviyorsanız o şekilde dilimlerinizi ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra tatlımı katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebilecektir. Hemen bu püf noktasına da değinmek istiyorum. Tatlımızı kesinlikle 200 derecede pişirmiyoruz. 200 derecede pişirirsek eğer tatlımız çabuk pişecektir ve içi hamur kalacaktır. O yüzden tatlımızı 180 derece veya 190 derece pişirelim ki tatlımızın içi hamursu kalmasın. Evet, şimdi fırınım ısındı. Tatlımı katıp pişirmeye bırakacağım. Evet, tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Şimdi 2-3 dakika ilk sıcaklığı çıksın tatlımın. Sonra şerbetimi ilave edeceğim. Bunu da hemen belirteyim. Benim fırınımda 1 saatte pişti. Evet, 2-3 dakika kadar tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. Hemen şerbetimizi ilave edelim. Şerbetimi ilave etmeden önce hemen böyle şerbetimin de kıvamını göstereyim. Evet, şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak.
Yani çok cıvık bir şerbet olmayacak. Biraz koyu bir şerbet olacak. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi tatlımızın üzerine gezdire gezdire şerbetimizi ilave edelim. Evet, tamam. Şimdi şerbetini çekmesi için tatlımı 2-3 saat dinlendireceğim. Evet, tatlımız dinlendi ve şerbetini de çok güzel bir şekilde içine çekti tatlımız. Evet, şimdi böyle servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereyim, bakar mısınız? Yani kıyır kıyır şerbetini de içine sünger gibi çeken bir tatlı tarifi oldu. Ben bu tatlı tarifimi geçen sene yapmıştım arkadaşlar. Ama sizlerle paylaşmaya fırsatım olmamıştı. Ve ikram ettiğim herkes bu sene bu tatlı tarifimi istedi ve hepsinden de olumlu sonuçlar aldım arkadaşlar. Kesinlikle bu tatlı tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen böyle servis tabağımın içinde de göstereyim, bakar mısınız? Yani kesinlikle kelimeler ifadesiz kalır. Tatlımı ne kadar övsem şerbetiyle, hamuruyla, dokusuyla, her şeyiyle dört dörtlük bir tatlı tarif oldu. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz ve misafirlerinizin karşısına gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz. Evet, hemen böyle bir de elime almak istiyorum. İç dokusunu sizlerle paylaşayım. Asla da hamursu bir tatlı olmadı. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir tatlı tarifi oldu. Böyle çok yakından gösteriyorum ki içinin hamursu olmadığını net bir şekilde görün diye. Çünkü merak edenleriniz oluyor. İşte içi hamursu mu oldu acaba, iç dokusu nasıldı diye soruyorsunuz. O yüzden içinizin rahat olması için böyle çok yakından çekmek istedim. Tatlımın dokusunu kesinlikle ve kesinlikle gönül rahatlığıyla üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Tatlı tarifimi yapabilirsiniz. Ve bugüne kadar asla sonuç almadığım hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimin altındaki yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmek istedim. Evet, hemen böyle tatlımın kenarından çıkan tatlılarımı da pişirdim ve bu tatlıma da yeniden şerbet yaptım. Bu tatlımın şerbetini de yine açıklama kısmına sizlere not düşeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Asla bu kenardan çıkan tatlılarınızı araya vermeyin. Bu şekilde başka bir tepside pişirin. Ama benim önceki yapmış olduğum şerbetim sadece bu tepsime yeterliydi. Ben tekrardan şerbet yaptım. Dediğim gibi buradaki kullandığım şerbetimin ölçüsünü de açıklama kısmına not düşeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Evet, sizlerden küçücük bir isteğim olacak. Hala kanalıma abone değilseniz de bir tıkla abone olup ücretsiz bir şekilde bana destek verebilirsiniz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu, ailenizle birlikte bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.